İnsanlık tarihinin derinliklerinde, bilgelik ve gizemle örülü bir metin, simyanın en kutsal emaneti olarak kabul edilir. Hermes Trismegistus'un Zümrüt Tableti. Efsaneye göre, Hermes'in elleri arasında bulunan bu tablet, evrenin sırlarını ve maddenin dönüşümünün anahtarlarını barındırır. Bu videoda, simyanın kadim babası Hermes'in mirasını, Zümrüt Tablet'in gizemli satırlarını ve Hortulanus'un bu metne getirdiği derinlikli yorumları keşfedeceğiz. Simyanın sadece metalleri altına çevirme çabasından çok daha fazlası olduğunu, ruhsal bir dönüşüm ve evrensel bir anlayış arayışı olduğunu göreceğiz. Tablet, temel bir ilkeyle başlar. Aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir. Bu cümle, evrenin makrokozmos ve mikrokozmos olarak birbirine bağlı olduğunu, her şeyin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ifade eder. Bu ilke, simyanın temel felsefesini oluşturur. Evrensel birlik ve her şeyin bir kaynaktan geldiği düşüncesi. Tablet, her şey bir şeyden doğmuştur der. Bu, tüm varoluşun tek bir kaynaktan çıktığını ve bu kaynağa geri dönebileceğini ima eder. Simyacılar, maddenin ve ruhun dönüşümünde bu ilkeyi rehber edinmişlerdir. Güneş ve ay, simyada baba ve anne olarak kabul edilir. Güneş, etkin ve ısıtan, ay ise edilgen ve soğutan güçleri temsil eder. Zümrüt Tablet, bu iki gücün dengelenmesi ve birleştirilmesinin önemini vurgular. Rüzgar, taşıyıcı güç olarak görülürken, toprak da besleyici ve dönüştürücü bir rol oynar. Tablet, telesimlerin babası buradadır diyerek, simya işinin amacının evrensel bir gizemi çözmek ve evrenin yaratıcı gücüne ulaşmak olduğunu belirtir. Bu güç, maddenin ve ruhun mükemmelliğe ulaşmasını sağlar. Zümrüt Tablet, maddenin temel bileşenlerine ayrılması, toprak, ateş, ince, kalın ve bu bileşenlerin yeniden birleştirilerek dönüştürülmesi gerektiğini belirtir. Simyacılar, bu süreci hem maddesel hem de ruhsal bir arınma olarak görürler. Tablette yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bir döngüden bahsedilir. Bu döngü, evrenin ve maddenin sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu ve bu dönüşümün her zaman bir denge arayışı olduğunu ifade eder. Zümrüt Tablet'in özeti, evrensel dönüşüm ve birliğe ulaşma arayışıdır. Simyacılar için bu metin, hem bir rehber hem de bir ilham kaynağı olmuştur. Filozof Ortulanus'un yorumu. Ortulanus, Zümrüt Tablet'e yaptığı yorumlarla, bu metnin derinliğini ve pratik uygulamalarını ortaya koymuştur. O, simyanın sadece teorik bir sistem olmadığını, aynı zamanda kesin bir sanat ve uygulama alanı olduğunu belirtir. Hortulanus, simyada kullanılan taş kavramının önemini vurgular. Bu taş, 4 elementi, toprak, su, hava, ateş, içerir ve simyasal dönüşümün temelidir. Taşın, güneş ve ay gibi, baba ve anne olarak kabul edilen enerjilerden doğduğunu söyler. Hortulanus, taşın oluşumu sürecinde, rüzgarın, hava, taşıyıcı ve toprağın, besleyici, rollerini anlatır. Hortulanus, taşın mükemmelliğinin, ruhun bedende sabitlenmesiyle gerçekleştiğini ifade eder. Bu, hem maddesel hem de ruhsal bir dengeye ulaşmayı temsil eder. Hortulanus, mundifikasyon olarak adlandırılan, taşın saflaştırılması ve arındırılması sürecinin önemini anlatır. Bu işlem, taşın içindeki gizli potansiyelleri açığa çıkarır. Taşın yükselmesi ve aşağı inmesi, sabit ve değişken parçalarının ayrılması gibi kavramlar, simyasal dönüşümün aşamalarını ifade eder. Hortulanus, taşın gücünün her şeyi aşması ve delip geçmesi gerektiğini vurgular. Ona göre taş, mineral, bitkisel ve hayvansal olmak üzere 3 unsuru birden taşır. Böylece doğanın tüm yönlerini yansıtır. Hortulanus, taşın mükemmel sayılmasının nedenini, 4 doğası, elementler, 3 rengi, siyah, beyaz, kırmızı ve dönüşümüyle açıklar. Bu, simyanın sadece maddesel değil, aynı zamanda ruhsal bir süreç olduğunu da gösterir. Hortulanus'un yorumu, Zümrüt Tablet'in sadece bir metin olmadığını, aynı zamanda simya uygulamaları için pratik bir rehber olduğunu da ortaya koyar. Onun yorumları, Zümrüt Tablet'in anlaşılması ve simya pratiği açısından temel bir öneme sahiptir. Zümrüt Tablet'in sembolizmi ve önemi. Zümrüt Tablet, sembollerle ve metaforlarla dolu bir metindir. Güneş, ay, rüzgar ve toprak gibi semboller, evrensel güçleri ve simyasal dönüşümün temelini temsil eder. Simyada kullanılan bu semboller, sadece maddesel dönüşümü değil, aynı zamanda ruhsal arayışı ve insanın kendini tanıma yolculuğunu da ifade eder. Simyasal dönüşüm, sadece metalleri altına çevirmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, insanın kendini aşması, ruhunu arındırması ve evrensel birliğe ulaşma çabasıdır. Zümrüt Tablet, bu derin anlamları barındırır ve simyacılar için bir ilham kaynağı olmaya devam eder. Zümrüt Tablet'in etkisi,
sadece simya ile sınırlı kalmamıştır. Bu metin, felsefe, bilim ve spiritüel düşünce üzerinde de derin izler bırakmıştır. Zümrüt Tablet'te yer alan evrensel ilkeler, günümüzdeki bilimsel anlayışa ve felsefi düşünceye hala ilham vermektedir. Hermes'in Zümrüt Tableti, sadece simyanın değil, aynı zamanda insanlığın en derin arayışlarının bir yansımasıdır. Bu metin, bize evrenin sırlarını, maddenin dönüşümünü ve ruhun yolculuğunu anlatır. Zümrüt Tablet'in gizemli satırları, kadim bilgelikle tanışmak ve evrenin derinliklerine inmek için bir kapı aralar. Hermes Trismegistus'un Smaragdine tableti olarak bilinen bu kısa metin, Batı simya ve okültizm tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Metin, evrenin temel prensiplerini ve simyasal dönüşüm sürecini anlattığı düşünülen özlü bir ifadedir. İşte, bu kaynağın önemi ve değerlendirilmesi. Evrensel birlik ve benzerlik ilkesi. Metnin en önemli özelliği, aşağıda olan yukarıda olana benzer ve yukarıda olan aşağıda olana benzer şeklindeki temel ilkeyi ortaya koymasıdır. Bu ilke, mikrokozmos, insan ve makrokozmos, evren, arasındaki ilişkiyi ifade eder ve simyanın temelini oluşturur. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu fikrini öne sürer. Teklikten çeşitliliğe. Metin, evrenin tek bir kaynaktan, bir şey, türediğini ve bu birliğin uyum yoluyla çeşitliliğe dönüştüğünü ifade eder. Bu, simyasal süreçlerde aranan dönüşümün ve birliğe dönüşün sembolik bir ifadesidir. Simyasal süreç. Metin, simyasal bir süreci tanımlar, toprağı ateşten, inceyi kalın olandan ayıracaksın. Bu ifade, simyacıların metali dönüştürme sürecini ve ruhsal arınma metaforunu temsil eder. Aynı zamanda, fiziksel ve ruhsal dünyalar arasındaki ilişkinin dönüştürücü doğasını ortaya koyar. Hermes'in rolü. Metinde Hermes, 3 kere büyük yorumcu olarak tanımlanır. Bu, onun hem ilahi bilgeliğe hem de pratik simya sanatına hakim olduğunu gösterir. Hermes, bu gelenek içinde bilginin ve simyanın aracı olarak görülür. Felsefi ve sembolik dil. Metin, somut kimya ve simya ile beraber evrenin ve yaşamın derin anlamlarını, metafiziksel ve felsefi fikirleri iletir. Simyasal süreçlerin salt fiziksel dönüşümden ziyade manevi ve ruhsal dönüşümle alakalı olduğunu ortaya koyar. Kısa ve öz. Metin, oldukça kısa olmasına rağmen, simya ve okültizm için temel teşkil eden derin kavramları içerir. Bu özlü ifade, birçok farklı yoruma açık olduğu için yüzyıllardır ilgi odağı olmuştur. Genel değerlendirme. Smaragdine tableti, Batı simya literatürünün temel taşlarından biridir. Simyanın sadece kimyasal süreçlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda evrenin temel prensipleri, ruhsal gelişim ve insan-evren ilişkisi gibi derin konuları da ele aldığını gösterir. Metin, simya ve okültizmin anlaşılması ve yorumlanması için hayati bir kaynaktır. Antik çağların en büyük bilgesi olarak kabul edilen Hermes Trismegistus'un felsefi derinliklerine indiğimiz Smaragdine tabletin gizemli sözlerinden yola çıkarak, simyanın özünü, evrenin temel prensiplerini ve dönüşümün sırlarını keşfe çıktığımız bu videomuzda, Ortolanus'un yorumlarıyla birlikte, Hermes'in öğretilerinin ardındaki anlamları aydınlatmaya çalışırken, simyanın gizemli dünyasına farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştık. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için sizlere teşekkür eder, soru ve önerilerinizi yorum kısmında paylaşırsanız kısa sürede cevaplamaya gayret ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bizlere destek olduğunuz için de teşekkür ederiz.